otorizasyon route'unu yapacağız. Router'larda API'mizde bu route'u kullanacağız. Ondan sonra da artık gateway'e geçeriz. Başlarız. Hızlı hızlı gidiyoruz baka. Rootes'un altına out nokta ts. Şimdi bir tane burada router oluşturacağız. Const router eşittir. Neydi? Express nokta router. Bak, auto import diyor ama auto import'u yapmıyor. Bak böyle var ya. Çıldırırsın. Çıldırırsın yani. Şimdi bir tane router oluşturduk. Şimdi kullanacağımız endpoint'ler arasında bir tane register var. Orada da e, fotoğraf yükleme, belki ileride change photo falan da yaparız. Fotoğraf yükleme olduğu için bizim bir pakete ihtiyacımız var. Bu dosya işlemleri için, upload işlemleri için multer kullanılıyor. Yazalım abi npm i multer dedim. Multer'i yükledim. Şimdi bir tane upload klasörü belirleyeceğiz öncelikle. Ona da e, const diyorum. Upload 1 diyorum. Eşittir diyorum. Burada proses m falan filan diyor. Gerek yok. Bu sabit bir şey. Onu değiştirmeye gerek yok. Ona da path diyorum. Import path olacak. Path zaten standartta şeyde var. Bakın name upload. Ama bunu böyle kullanmayacağım ben. Aralarda hep bir şey olsun. Sildim. Bunu açtım. Böyle yaptım. Şu başa da koydum bir tane. Böyle daha çekici oluyor. Yakışıklı oluyor böyle yani. Şimdi bir tane upload kontrolü yapalım. Klasör kontrolü. If fs diye bir şey var. Fs. Şöyle yapalım. Fs diye bir şey var. Import. Hadi multer alsın. Import. Fs from fs. Geldim buraya. Fs demek file servis demek. Bu zaten nodun kendisinde var. Ee, Başına ünlem koyuyorum. Fs access sync diyorum. Upload dir yoksa gel bir tane make dir yap diyorum. Bu recursive'yi de kaldırıyorum. Tam bilmiyorum ama muhtemelen zorlamak gibi bir şey bu. Şimdi bunu yaptık. Ee, Upload fonksiyonumuzu yapmak için Multer bizden bir tane storage istiyor bizden. Ee, O da zaten örnekte de çıktı ama biz yazalım, elle yazalım. Const storage diyorum. Hani maksat anlata gitmek. O da Multer aynı bu yazdığı gibi. Geldim buraya. Destination diyorum. Affedersiniz. Ona da açıyorum abi. Diyorum ki rec file cb. Şimdi abi burada şöyle bir şey var. Destination dedim. Hedef yani. Bir tane benim request'im var. Gelen request. Bunun içinde bir file var. File'ım var. CB yani şu üçünü istiyor bizden Multer. Bu parametrede bunları istiyor. CB de callback olarak geçiyor. Hani bunu dönüşe göre gelen cevabı işliyoruz. O da CB diyorum. Bakın null upload'dir diyorum. Yani null demek burada sorun yok. Her şey yolunda devam et kardeşim demek. Şimdi file name'e geldik. Burada file name'i işlememiz lazım. Çünkü aynı isimde dosyalar da kaydedebilir arkadaşlar. Evet, file name'de işlemler yapacağız. Size buradaki şeyleri de açıklayacağım bu arada tabii ki de. Bak zaten bunu yazdı. Şimdi abi burada alt çizgili rec kullandın abi. Burada kullandın. Burada alt çizgi file dedin. Burada demedin. Şimdi buradaki alt çizgi ne demek biliyor musun kardeşim? Ben bunu sana veriyorum ama ben bunu kullanmayacağım. Yani sadece takip edebilmek için yazıyoruz bunu. Bunu sana veriyorum ama ben kullanmayacağım daha sonrasında diyorum. Yazma sebebim sırayı korumak sadece. Bu CB'yi falan verebilmek için sırayı korumak. Başka hiçbir şey öyle bir hikayesi esprisi yok yani. Tamam. Şimdi burada zaten yapmış bu arkadaş. Const diyorum. Unique suffix. Bu nedir abi? Dosyanın isminin sonuna bir tane bir suffix ekleyeceğiz. Rastgele, unique, eşsiz bir şey. Ki dosya isimleri karışmasın. Orada Explorer hatası, dosya sisteminin bir hatasını almayalım. O da date ya bak yapmış zaten. Şunu bir alayım şuradan bir.
İşte şimdiki tarihi al, tire koy. Bir tane şu bir şeyle bir şeyle randomu bir matematiksel bir sayıyla çarp. Onu da yuvarla. Ondan sonra buna ekle diye bir Unix affiksimiz olmuş burada. Ondan sonra şey alalım. Extension uzantıyı alalım. Dosyanın uzantısına bir ayıralım önce. Const ext aldık şurada file path.xname. File orijinal name değil. File field name olması lazımdı. Yo. Ha, doğru. Şimdi Ee, CB bizim callback'imiz zaten. Bu null işte sorun yok her şey yoluna devam et demek. File'ın field name'i almak yani kendi dosyanın kendi adını uzantısız bir şekilde aldık kardeşim. Araya tire koyduk. Unix affix'imizi ekledik. En sonunda da uzantıyı ekledik. Bitti gitti. Şöyle de bir tane ekliyorum. Burada şimdi TypeScript bazı TypeScript sorunlarımız var. Halledelim. Şöyle şunu düzeltelim bir dakika. Şöyle yaptık. Heh, şimdi oldu. Şimdi burada ne diyor bize? Yaz Ali Tayyip diyor. Bu niye böyle bir şey dedi? Dememesi lazım. Şuna bastık. Yok yani böyle çok saçma olacak. Bu da olmadı. Peki ben gelsem buradan ts-config 2020 yapsam işler değişir mi? Bu arada multer niye vermedi bu deklarasyon bir şey diyor. Ha bu da types istiyor. Tamam. Ee, şimdi burada nelerimiz kaldı? Bu saçma sapan hatalar da gitti şimdi. Ha, şimdi şükür o types'i yükleyince oldu. Yani böyle var ya çok güzel bir şey bu TypeScript ama bazen de çıldırtıyor. Geç geliyor, bir şeyler oluyor. Benim bilgisayarın yavaşlığı falan filan derken. Neyse. Al işte const upload eşittir multer storage. Upload diye bir Zamazingo'yu oluşturduk. Şimdi register'da kullanacağımız bir tane daha şey var. Const generate verification code diyorum. Aynen bu şekilde. Ee, bir tane küçük bir metod oluşturuyorum. Generate verification code ne demek kardeşim? Bize bir tane matı biliyorsunuz zaten. 100.000'den fazla olarak araya bir random bir sayı üretip ekle diyor. 900.000'le çarp diyor. Dosetring bu bize sanırım 6 haneli bir kod veriyor. Ben tam anlamadım bunu. Önemli değil. 6 haneli bir verifikasyon kodu. Bunu birkaç yerde kullanacağız. Şimdi register metodunu oluşturalım. Bu dersi kapayalım. Sonra loginlere devam ederiz. Şimdi abi gelelim burada. Router nokta post diyeceğim bu sefer. Get değil. Bu bir post metodu biliyorsunuz. Açtım. Öncelikle pet'i sormuş bana. Söyleyeyim abicim. Slash register. Tamam mı? Bak bana zaten veriyor bir şeyleri. Virgül diyorum. Araya bir handler, bir middleware istiyor musun diyor. İstiyorum kardeşim. O da ne olacak? Upload nokta single tek dosya. Adı da poto olarak gelecek. Yani gelen poto bu request'in içindeki dosyalar varsa, dosyaların içinde foto diye bir şey varsa git onu upload edecek. Ondan sonra geldim buradan async regress dediği arkadaş bu bunun. Şimdi böyle uzattım bunu. Tabii burada bir daha şeyimiz vardı galiba. Böyle değil. En sonunda yapıyorduk herhalde onu. Burada bunu verdik. Şurada şunu zaten söyleyeyim size expected. Şimdi bunun içinde register işlemlerini yapacağız. Canlarım benim. Şimdi kesinlikle unutmayın programcılığın temellerinden biri try catch bloğu kardeşim. Try catch olacak. Geç diyelim buna error diyelim. Açalım. Konsol yazsın error'u. Rest status 500 ile geri dönelim. 500 verelim. Ona da diyelim ki mesajına da registration mu? Nasıl ya? Pilot diyelim. 3 noktayı koyduk. Şimdi her boku bu try'in içinde yapacağız. Şimdi bizim burada önerdiği gibi şeylere ihtiyacımız var. Gelecek body'deki datalara ihtiyacımız var. Onu da user'a açtım. Şuraya geldim abi. Şunu alayım. Şöyle kopyaladım. Şuraya yapıştırayım. Şunu şurada şeye çeviriyorum. Yorum satırına. Şimdi burada benim adamlardan isteyeceğim bir şey. Is deleted? Hayır tabii ki de yeni kaydediyor. Servis ID'leri, branch ID'leri burada istemiyorum. Bunlar forgot password'lar zaten bizim oluşturacağımız bir şey. Creditat kendisi oluşturacak. Sildim. Is verified'ı
Sildim. Foto Aurelia'yı kendimiz oluşturacağız. Sildim. Bunlar lazım bana şimdi. Const açtım. Email. Pardon, password haşla salt da lazım değil. Bir tane password lazım bana tabii ki de. Adam verecek kayıt olurken. Full name. Siz bunu ad soyad olarak da name surname olarak da değiştirebilirsiniz. Pohone. Profession. İki tane mi var? Bir tane mi var bundan? Hatırlamıyorum ki. Neyse. Profession virgül. Birth date tabii ki de. Ondan sonra gender ve role eşittir rec body. Dedim mi? Dedim. Rec body ne? Request'in body'si. Mantık o. Şimdi. Bunlarla artık işim yok. Sildim. Rec body'den bunları aldım. Haydi bakalım şimdi özelliklerine. Şimdi biraz önce o servis ID'si işte branch ID falan niye istemedin abi dersen onları user'ı oluşturur. User'ın detayına girer. Expertse eğer expert olarak kaydetmişse orada geç açar şu şube falan atamaları o zaman yapar. Update ederiz. Şu anda hani biraz daha user yani kullanıcıya UX dediğimiz hani kolaylaştırmak. Belki kaydedecek orada bırakacak sadece gibi gibi. Geldim abi if dedim. Await diyorum. User diyorum. Bu modelden çektiğim al çıktı. Await user find one dedim. Email. Git dedim user'dan. User bir Mongoose yani Mongo dokümanıydı ya. Gidiyor hemen otomatikman bizim için SQL sorgusunu yazıyor. Bir tane buluyor. If diyorum varsa yani true false any dönüyor bu. Return 400 diyorum. Email already exist diyorum. Sonrasında devam ediyorum. Bu arkadaş niye? Çünkü e, tip belirtmediğimiz için şurada. Şu return'ü siliyorum buradan abi. Bunun altına yazıyorum return. Yani status döndü ama burada devam eder yoksa return diyorum. Bırakıyorum artık. Bu metottan çıkıyor. Oraya yoksa takılı kalır. Şimdi bunun şifre işlemlerini yapalım. Consult eşittir. Generate salt dedik. Bunu utilist'te yapmıştık. Sonrasında const password hash eşittir. Hash password utilist'ten çekiyorum. Password ve salt'ı veriyorum. Bize şey oluşturuyor. Al bir tane de verification kod çıktı. Sonrasında başka ne yapacağız? Tamam bu verification kodun expire'ını yapalım. Ama burada değişiklik istiyorum. Bu bayağı bir uzun süre. Şöyle yapacağım. Şuraya 15 yapacağım. Bu ne demek? Şu 60 ile 1000 milisaniye ile 60 ile çarpıyor. 1 dakika çarpı 15. 15 dakika. Al buraya da not alayım. 15 minutes from now. Dedim. Foto URL'yi alalım. Oluşturalım yani. Eşittir. Rec. Diyorum ki kardeşim rec nokta diyorum. File. Yani request'te bir file var mı? Varsa request'in file name. Bu file name zaten bize multer biraz yukarıda yaptığımız gibi otomatikte belirliyor. Tamam. Eğer ki yoksa null ya da undefined yapmayacağım ben. Diyeceğim ki e, gender zaten almıştık yukarıda gender'ı. Eşittir. Male diyorum. Erkekse bu adam. Male.jpg diyorum. Ne yaptım ben? Kaçtı. O da değilse diyorum. Male.jpg diyorum. Yani dosya vermişse o dosyayı kullanacağız. Dosya vermemişse arayüzde kötü görünmesin diye cinsiyetini erkek belirtmişse bizim default'ta belirleyeceğimiz male.jpg o da değilse yani kadınsa female.jpg diye belirleyeceğiz. Bu olay bu kadar. Sonra artık bu serimizi oluşturalım. Şimdi bu serimizi bir daha alalım biz neler lazım bize. Şöyle. Bu önemli. Ben yapıyorum bunu ki sıkıntı olmasın diye. Şöyle yorum satırını aldım bu arkadaşları. Buradan eee,
mesela is verified. Default'ta zaten false'tu. Vermiyorum. Bunları vereceğim. Bunu vermeyeceğim. Token vermeyeceğim. Forgot password code burada kullanmıyorum. Vermeyeceğim. Branch ID, servis ID'si ve is deleted vermiyorum. Bunlar lazım bana şimdi. O zaman diyorum ki ah, const user diyorum. Bir saniye. New user dedik. Şöyle bir şunu kapatayım. User'ımızı oluşturalım. E-mail. Aynı verdiği gibi yapalım. Password saltı buradaki salt olacak. Full name. Ee, Ya şu fon, iki nokta üstte fon yazmak yerine zaten aynı mantık. Bunu tek kullanabilirsiniz böyle. Profession birth date, new date, birth date falan filan. Undefined dedi. Doğru. Sıralama doğru mu? Doğru kardeşim. Ondan sonra password hash'ı yalnız zaten bizdeki password hash yukarıdan almıyoruz. Doğru. Çok affedersiniz. Ondan sonra gender, rol, foto URL bizim belirlediğimiz verification kodu expires. Tamam. Şimdi abi bunları yaptık. Çok güzel. Elimizde bir tane user var. Pardon şunu bir kaldırayım anlata gideceğim. Kaydettim. Sonra bu user'ı aldık. Al yaptı işte. İlla yapacak yani inat. Sonra res nokta. Al bunu hatta e, res nokta status 201 olarak. 201 content yani created demek. JSON'a çevir. Mesaj olarak successful. İşte bir de altına user verelim. Hatta successful'a bile gerek yok. Al user nesnesini verirsem altında. Şöyle bir şey yaptım. Şunları sileyim şöyle toparlayalım. Böyle. Bir de böyle olması lazım sanırım. Bir de train süslüsü var. Şimdi abisi. User.id dedik. Bu user şu anda user oluşturduk ya. Bunu user dediğim zaman id'sini kendi oluşturuyor. Ee, Document ID olarak şey. Mongo'nun bir huyu. User email, user full name falan filan. Hadi bir de foto URL verelim. Ha, bunun gibi şeyler yazabilirsiniz. Adama geri döner. Veya direkt hiçbir şey yazmazsınız kardeşim. Buradan mesaj olarak registrasyon aynı şey yazdığı gibi. Dönebilirsiniz. Ama ve lakin biz bunu tabii ki de yapmayacağız. Şimdi bir şeyi simüle edeceğiz. Neyi simüle edeceğiz abi? Şimdi bizim normal şartlarda şuraya bir tane şey yapmamız lazım. Todo. Diyeceğim ki Türkçe yazıyorum. Onay kodunu e-mail ya da SMS ile gönder. Tamam mı? Ondan sonra biz buraya sadece şimdilik yanına verification kodunu veriyoruz. Yani simülasyonun bu. Simüle etmesi. Adam kaydoldu diyelim şimdilik. Postman'le kaydolacağız. Bize verification kodu da verecek ki verify yapabilelim diye. Şu anda kardeş şu boşlukları silelim. Çok fazla oldu. Şu anda register metodumuz tamamlandı. Ama user hala da aktif değil. Çünkü neden? Onay gerekiyor. Geleceğiz abi. Bir tane de router post verify diye bir şey yapacağız. Şunu böyle küçültüyorum. Router post verify diyorum. Async request falan filan. Buna da ne demek bu? Bize bir tane e-mail bir de verifikasyon kodu lazım. Verecek bize. Biz de gideceğiz veri tabanında bu e-mail var mı? Evet. Verification kod üretilmiş mi? Expire olmuş mu olmamış mı verification kod? Ona göre bazı şeyleri alıp ona göre diyeceğiz kardeşim tamam sen doğru sensin. Seni gel şey yapalım. Oturumunu açalım. Şimdi const diyorum. E-mail kod ediyorum buna kısaca. Request body. Hemen try catch'imizi açalım. Burada hemen verification failed status 500 olarak dönelim. Şimdi try'in içine geldim.
Çok güzel. Önce user'ımızı bulalım. Diyelim ki const user await user nokta find one email diyelim. Eğer ki user'ımızı bulamazsa bu email ile 404 ile if bakın bunları e, yapay zeka önerdi. Hemen yazdık buraya tabla. User yoksa diyor 404 not found dön diyor. Dosyayı kapat git diyor. Diyelim buraya geçti diyelim. If diyelim. User is verified. Çıktı. Rest status user already verified. Zaten verifiye olmuş bu. Şimdi kaydederken biraz önce register'dan yaptık. Şurada arkadaş nerede? Burası sildik şahsen. Bizim user'ımızda ne var bir tane? Is verified diye bir şey var. Eğer ki true'ysa diyor daha önceden demek zaten verify olmuş. Bir daha yapamazsın demek. Geldim. Evet böyle bir şey var. Invalid verification. Yani user'ın verification kodu bizim client'ın verdiği kodla aynı değilse 400 dön invalid verification kod. Buna ben bir şey daha ekliyorum. Ya da diyorum date ben farklı yapacağım onu. Date nokta now. Hatta now da değil. Şöyle yapayım. New date diyeyim. User verification code expires. Bak şimdi bunu yaptım ya. Possibility undefined diyor. Yani bu null undefined de olabilir diyor. Onun için eğer öyleyse diyorum hemen bir burada çakallık yapıyorum. Ali Cengiz oyunu yapıyorum. O da ne demek? Zaten e, new date'ten büyük olmaz eşittir. Expire olmuşsa kardeşim hata ver diyorum buna tekrardan. Burada bir şeyim var benim. Bu ne istiyor? Excel bir daha parantez diyor. Evet şurada bunu diyor. Bir daha paranteze al da kafamız karışmasın diyor. Herhalde anlamadım. Bakalım. Şöyle yapsak. Şuraya alsak paranteze. Bak oldu gördün mü? Buna ne diyebiliriz? Invalid or expired. Jode. Şimdi buraları geçtiğini varsayalım. Karanlık dehlizlerden geçti. Ne yazmıştı? User is verified true. Evet, verification kodunu undefined yapacağız, temizliyoruz. Expires da undefined yapıyoruz. Evet, user. Save mi, update. Bakalım. Save olsun. Update diye bir şey yok herhalde. Şimdi ben bunu direkt successful diyebilirim. Ama sonrasında user'ın girip bir de hamallık yapar gibi tekrardan login olması lazım. Ama ben direkt buradan adama token'ı geri döneceğim ki login olmuş olsun. Uğraştırmayalım. Şundan önce yapalım. Neden anlayacağınız şimdi. Const token eşittir. Generate address token. Çağırdım utility'den. Şöyle yapalım. ID user nokta alt çizgi ID öyle veriyor bu Mongo. Bundan sonra rolü veriyorum. User nokta rol diyorum. Bir payload vermiş oldum böylelikle. Siz buna name ekleyebilirsiniz, fotoğrafı ile e-mail ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik böyle yaptım. Başka bir metot yapıp hani ben kimim diye sordurtup onu çektireceğim. Maksat şey olsun, yeşillik olsun. Ondan sonra const diyorum. Refresh token oluşturayım bir tane. Eşittir. Generate refresh token diyorum. Şuradan role gerek yok. Bunu siliyorum. Sadece ID olsun yeterli. Ondan sonra user refresh token, user save diyorum. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş oluyorum. Ondan sonra res nokta status 200 diyorum. Nokta JSON diyorum abi. Onu da açıyorum şöyle. Bir tane de obje token ve refresh token. Verdim gitti. 200 ile adamın token'ını ve refresh token'ını döndüm. Böylelikle çalışmış oldu. Bu arada kötü bir şey oldu.
Normalde 10-15 dakikaya geçmem diyordum. 25 dakikadır size eziyet çektiriyorum. Bir sonraki bölümde bir hemen Postman'le deneriz. Oluyorsa diğer metotları da hiç denemeden takır takır yazar. Gateway'e ve mobile geçeriz. Görüşürüz.